Arkadaşlar, geçen haftaki dersimizde 8 mübarek zatın etkileyici hidayetlerini ve sahabi rütbesini dinleyerek mütenebbih olmuş, hidayet ve dalaletin bizim irademize göre yaratıldığını öğrenmiştik. İnşallah bugünkü dersimizde de hidayet konusunun 4. başlığı olan hidayette olduğumuza şükretmek konusunu işleyerek nefsimizi onarmaya devam edeceğiz. Estağfirullah. İnna hedeyna es-sebile imma şakiran ve imma kefura. İnna hedeyna hu es-sebile imma şakiran ve imma kefura. Muhakkak ki biz ona hidayet yolunu gösterdik. Gerek şükredici ve gerek nankör olsun. Arkadaşlar, bu ayeti celile Kur'an'ımızda 2 kez geçer. Burada Cenab-ı Hak 2 yola bütün insanları hidayette serbest bırakıp bizim irademizle öyle bir 2 alanda kategori olarak bizi tamamen tasnif buyuruyor ki, birincisi şükredenler, ikincisi nankör olanlar. Bakın, bu kategori, bu tasnif o kadar ağır bir tasnif ki yeryüzündeki bütün insanlar, gelmiş, bundan sonra gelecek, bütün cinler gelmiş ve gelecek. Hepsi biz diyor 2 grupta değerlendiririz Cenab-ı Hak. Hangileri şükrediyor, hangileri nankör oluyor. Diğer bütün alanlar bu 2 tasnifin alt başlıkları oluyor. Demek ki kullar üzerinde Cenab-ı Hak bu noktaya çok ehemmiyet veriyor. Öyleyse herkese hidayet yolu gösterildiğine göre bunu gerek mukaddes kitaplarla 104 kitap, gerek peygamberlerle 124 bin peygamberle, gerek her birimize en güzel yol gösterici, irşad edici olan mükemmel bir Rabbimizin yarattığı akıl ile bu hidayet yolu gösterilmiş. Özellikle son 15-20 yıllık süreye baktığımızda yeni bir teknolojiyle internet dediğimiz dünyanın tek bir evinin bile bulunduğu mezralara kadar ulaşacak böyle bir buluş. İşte ben İslam dinini duymadım, peygamberinin getirdiklerinden haberdar olamadım, mukaddes kitaplarda neler var ben onları görüp inceleyemedim diyecek hiçbir mazeret bırakmaksızın her eve, her kişiye bakın, İslam dini ulaşmış oldu internet sayesinde. Ki bu da hidayetin bu kadar mükemmel, bu kadar doruk noktasında yeryüzündeki 7 milyar küsür insana artık böyle bir ulvi bir pencere, ulvi bir kapı açılmış oldu ki ne bir bahane ne de haberim olmadı gibi bir gaflet ile kendini kurtarma ya da hiç duymadığım gibi bir cehaletle kendisini savunma imkanı kalmadı. İnsanlar ve cinniler Cenab-ı Hak bakın 2 ana gruba ayırdı. Hiç inançtan bile bahsetmedi arkadaşlar. Bu ayet 2 kez geçer. İnançtan dahi bahsetmiyor. İnsana 2 halde bakıldığını ortaya koyuyor. Nankör mü, şükreden mi? Cinni gruba da aynı şekilde. Nankör mü, şükreden mi? Biz bu 2 tasnifin bu kadar ağır, hiç farkında olmadığımız alandan bakıldığını şimdi şu ayeti celile ile konumuza 2 ayeti celileyi birleştirerek daha bir net, berrak bakacağımız
ve üzerimizdeki hangi sorumluluğun şükreden konumuna ulaşabilmemiz için etkileyici olacağına ayet-i celileden dinleyelim. Nahl suresi ayet 121. Nahl suresi ayet 121. Estağfirullah. Şakiran li en'umi İctebahu ve hudahu illa sıratun müstakim. Şakiran li en'umihi İctebahu ve hudahu ila sıratun müstakim. Allah'ın nimetlerine şükreder idi. Allah Celle Celaluhu da onu seçti ve doğru yola hidayet etti. Şimdi hidayeti nasip ettiğine Cenab-ı Hak bir sıfatla bir peygamberin hayatından bize örnek verdi. Allah'ın nimetlerine şükreder idi. İşte bunun karşılığına onu Rabbimiz seçti ve onu hidayette yol gösterici hale getirdi. Şimdi üst üste gelen bu uyarılarda neyi görüyoruz? Demek ki şükretmek arkadaşlar bu kadar Rabbimizin indinde yukarıdaki ayeti celile ve bunun Nahl suresinin 121. ayeti celileyi üst üste koyduğumuz zaman şükretmek bu kadar mı bu kadar Cenab-ı Hak katında ehemmiyete haiz. Peki bu ayeti celile kimi anlatıyor? Seçilip sırat-ı müstakime hidayet olunup ve onun seçilmesine sebep olan sırat-ı müstakimde hidayet olarak yol göstermesinin önderi yapılmasının nedeni Rabbimizin nimetlerine şükretmesi. Bu zat Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Bu ayet-i celilenin bize örnek gösterdiği zat İbrahim Aleyhisselam'dır. Yani İbrahim Aleyhisselam ki nimetlere şükreden, bu niteliği ve sıfatı seçilen seçkinlerden olmasına sebep ve vesile olmuş bir peygamber. Demek ki nimetlere şükreden nitelik ve vasıf, sıfat bizde de sürekli hale gelirse bundan sonra bu şükür dersini 2-3 ders inceleyeceğiz ki hidayetin temel kaynağı oluyor. Hidayetin vesilesi oluyor. Nasip olmasının tamamen müsebbibi oluyor. Bundan dolayı artık biz nelere şükredeceğiz? Nimetlerin şükrünü nasıl farkında olup her elimizdeki idrak edemediğimiz nimetlere şükretmemiz gerektiğini bu 2-3 derslik süre içerisinde hem nimetleri hem de onlara karşı şükrümüzü tane tane inşallah işleyeceğiz ki bakın seçilen seçkinlerden olmak bu şükürle direkt %100 bağlantılı. Yani biz de Cenab-ı Hakk'ın dostu olmak, seçtiği, sevdiği kullarından olmak istiyorsak mutlaka şükreden sıfatımız İbrahim Aleyhisselam'ın kadar asla olamaz ama bari ona benzer olsun, o bile yeterli. Arkadaşlar İbrahim Aleyhisselam o kadar büyük bir peygamber ki bunun 6 sıfatı üzerinde duracağız. Kur'an-ı Kerim'imiz yaklaşık olarak 12'ye yakın sıfatını ifade eder. Özellikle tane tane. Biz bu dersimizde konumuzla direkt alakalı olması nedeniyle 6 sıfatı üzerinde duracağız. Birinci sıfatı, İbrahim Aleyhisselam daha küçücük sabi bir çocuk iken ağırlıkta bu yaşı 9 yaşları gibi elimizdeki tam kesin olmayan tarih bilgileri ancak bu kadar bir bilgiyle yetinebilmişler. Aşağı yukarı 9 yaşları gibi bir döneminde o gün yeryüzünde herkes müşrik, bir tek bu 9 yaşındaki bir sahabi çocuk tek başına dünyada bütün insanlığa meydan okuyor, müşrik olmuyor. Ve bunun elinden tutan, kendine öğreten, kendine yol gösteren Rabbimiz haricinde hiç kimse yok.
Bir çocuk. Tek başına dünyada müşrik olmayan tek kişi. İkinci sıfatı kanit. İbrahim Aleyhisselam'ı Kur'an'ımız kanit olarak niteler. Ayette kanittir olarak geçer. Yani Allah'a aşırı itaatkar olan anlamına gelir. Kanit, aşırı itaatkar olan. Cenab-ı Hakk'a bütün itaati nispetinde o her nimete şükretmiş ve onun şükrünü de itaatiyle taşlandırmış. Demek ki burada şöyle bu sıfattan bize arkadaşlar adeta nefsimize bir iğne gibi batması gereken bir uyarı çıkıyor ki biz Cenab-ı Hakk'ın birçok emrini elhamdülillah İslam ülkesi, İslam beldesi, İslami aile içerisinde büyümüşüz. Emirlerini hemen hemen hepsini biliriz. Ama ne kadarını uygulayabiliriz? Belki 1/3, belki 1/4'ini. İbrahim Aleyhisselam bir çocuk yaşta dünyada tek başına müşrik olmayarak ve o günkü kendine verilen emirleri kanit sıfatıyla uygulayabiliyor ve bunlara şükredebiliyor da bizim İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadığı şartlara baktığımızda, mukayese ettiğimizde daha olumlu şartlarda olduğumuz halde biz niye uygulayamıyoruz? Uygulayamıyorsak işte şükredici olamıyoruz. Emri uygulayan şükretmiş demektir. Uygulayamayan şükretmemiş demektir. Ki o zaman ne seçkin olur, ne seçilen olur, ne de tamamen şükredici bir kul olarak Cenab-ı Hakk'ın hoşnut olduğu kul olamayız. Ve her tembel, bu emirleri yerine getirmeyen Müslümanların her tembel olanı arkadaşlar Cenab-ı Hakk'a isyan etmiş olur. Çünkü emri yerine getirmiyor. Bu kanit sıfatına göre bir mümin isyan etmiş oluyor. Dolaylı olarak isyan etmiş oluyor. Vücut diliyle isyan etmiş oluyor. Eğer üçüncü olarak da Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği serveti gayrimeşru yollarda harcamış ve harcıyor isek biz de aynı şükretmemiş nankör oluyoruz. Şimdi bunları toparladığımızda demek ki emre itaat ediyor isek şükreden oluyoruz. Yok tembel davranıp emirleri ifa etmiyor isek şükreden olamıyoruz. Daha üstüne üstlük elimizdeki Rabbimizin verdiği serveti gayrimeşru yerlere harcamış ya da harcamaya devam ediyorsak yine nankör oluyoruz, şükretmemiş oluyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak yukarıda ne buyurdu? Şükredenler, nankör olanlar. Üçüncü bir grup yok Cenab-ı Hak katında. İbrahim Aleyhisselam'ın üçüncü sıfatı arkadaşlar hanif olması. Hanif. O zaman hanif nedir? Bunu biraz genişçe işleyeceğiz. Tarifine baktığımızda hanif bir daha ondan ayrılmamak üzere tamamıyla İslam dinine meyleden, ona giren kimse demektir. İslam dinine meyleden ve ona giren ve ondan tamamıyla ölünceye dek ayrılmamak gayesiyle ona giren kişiye hanif denir. İbn Abbas radıyallahu an onun İbrahim Aleyhisselam'ın hanifliğinin şu sıfatlardan da öğrenebileceğimizi ortaya koyuyor. Buyuruyor ki radıyallahu an Hazreti İbrahim sünnet olanların ilki, yeryüzünde kendi kendini sünnet eden ilk kişi, haccın bütün menasikini uygulayan, tatbik eden, insanoğluna öğreten ilk kişi ve kurban, yeryüzünde kurban kesen ilk kişi, kurbanın bütün vücubu şartlarını ifa eden tek kişi. İşte bu diyor onun haniflik olduğunun ilk 3 emaresi. Hac, sünnet, kurban. Hala bakın bütün ümmet bunları yapabilmeye gayret ediyoruz.
Yunus suresinin 105. ayeti celilesinde estağfirullah, yüzünü Hanif dine çevir. Bu emir hepimiz arkadaşlar. Başta Peygamber Efendimiz, ardınca ümmet olarak bizlere. Veçhe, yüzünü Hanif dine çevir. Kimin üzerindeki alametiyle Hanif dini bize anlatılıyor? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın. Öyleyse arkadaşlar, bu yüzümüzü hepimizin oraya çevirmemizde, bu ayeti kerimeye baktığımızda bizi birleyen ve bizi teslim olmaya, bizi Rabbimize teslim olmaya tamamen yönlendiren bir ayeti celil oluyor. Birleyen, yani Müslümanları birlik haline getirip hepimizin yüzü Hanif din olan Kabe-i Muazzama'ya çevrildiği zaman, Kabe-i Muazzama'nın ilk temelini İbrahim Aleyhisselam inşa buyurmadı mı? İşte oraya yüzümüzü çevirdiğimizde biz Hanif dini mensupları olarak tek bir millet oluyoruz. O tek bir millet arkadaşlar işte birlik oluyor ve hepimiz Rabbimize teslim olmuş oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Hanif kelimesi 12 kez geçer. Çok ilginç. Bu bir kere, iki kere geçmiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın bize bıraktığı bu miras 12 kez sadece Hanif kelimesi geçer. Bitmedi. Bir de millet kelimesi geçer arkadaşlar. 8 yerde de Kur'an'ımızda millet kelimesi geçer. Millet. Üçüncü bir olarak da Hanif, millet, bakın milleti İbrahim. Bu şekilde de bir terkip var ayette. Bu da 7 yerde geçer. Milleti İbrahim. Dördüncü olarak bir terkip daha koymuş Rabbimiz. Ard arda bakın. Millet, Hanif, milleti İbrahim. Dördüncü olarak da milleti İbrahim'i Hanifa. Bunu da özel olarak 5 yerde Cenab-ı Hak tekrar ediyor. Şimdi görüyoruz ki bunları üst üste topladığımızda arkadaşlar biz bugün yeryüzünde 1,7 milyar milleti Hanifiye olarak varız. 1,7 milyar milleti Hanifiye. Biz milleti Hanifiyeyiz. Hepimiz birbirimizle kardeşiz. Her duamızda 1,7 milyarı gönlüne ve diline alarak dua etmeyen Müslüman milleti Hanifiye'nin birliğinden sapmıştır. Yüzünü Hanif dinine çevirmekten uzak kalmıştır ve ihanet etmiştir. Mecburuz her günkü duamızda milleti Hanifiye'ye tümüne dua etmek zorundayız. Yoksa yüzümüzü başka yere çevirmiş oluyoruz. Hac suresinin 78. ayeti celilesinde ne kadar bizi onura eden bir tabir. Babanız İbrahim. Bakın bugün 1,7 milyarın babası olarak ifade ediyor Rabbimiz. Ebu İbrahim, babanız İbrahim diyor. Hepimizin babası. Bütün milleti Hanifiye, ümmetin tamamının babası, manevi babası. Böyle bir konumda bu mübarek zat. Geliyoruz 4. sıfatına. 12 niteliğinden biz bugün sadece 6'sını işleyeceğiz. Arkadaşlar Cenab-ı Hak bu yeryüzünde belki tek bir kişiye nasip olmuştur desek yeridir. İbrahim Aleyhisselam'ı bütün insanoğluna sevdirmiştir. Yahudiler de sever, Hristiyanlar da sever, Müslümanlar olarak zaten elhamdülillah severiz. Ama ne bir Yahudinin ne bir Hristiyanın bile İbrahim Aleyhisselam'ı sevmeyip dil uzattığını, hakaret veya sövdüğünü göremeyiz. Böyle bir sevilmişlik yeryüzünde bir İbrahim Aleyhisselam'a nasip olmuştur. Kur'an-ı Kerim'deki İbrahim ismi, her peygamberin ismi işte
belli bir sayıda geçer. Ama bu peygamberin ismi Kur'an-ı Kerim'de hiçbir isme nasip olmayacak derecede, hiçbir isim bu kadar bir sayıda olmayacak vüsatte 69 defa ismi geçiyor. Nasıl bir manevi babamız, bunların hepsi anlatmada zaten her birisi bir delil. Yine 114 suremizin sıralama yaptığımızda, Kur'an-ı Kerim'imizdeki sıralamada 14. sure hangi suredir? İbrahim suresi. Bir surenin de adıdır. Bakın biz ümmeti Muhammed olarak elhamdülillah ve çok şükür, ikisini birlikte kasıtlı kullanıyorum. Elhamdülillahı namazda tembel davrananlar için kullanıyorum. Çok şükürü sürekli namazlarını ifa edenler için kullanıyorum. Elhamdülillah çok şükür biz ümmeti Muhammed içerisinde namaz kılanların Hazreti İbrahim aleyhisselam ve onun âli ashabı, yani aile halkı ve onun ashabı dediğimiz dinine hayatındayken inanmış mübarek ashabına biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Her namazımızda hem salat hem selam getiriyoruz. Bütün hepimize bakın, bu kıyamete kadar hepimiz namazlarımızda idrakinde olup ya da olmayalım. Bugün daha idrakimizi açacağız. O salli barik duaları, o dualar içerisinde işte hem İbrahim Aleyhisselam Efendimiz'e hem Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme rahmet, hayır, bereket, şan ve şeref diliyoruz. O salli barik bu kadar kapsamlı bakın. Rahmet, hayır, bereket, şan ve şeref diliyoruz. Belki günümüzde Kur'an'ımızın, dinimizin bütün direklerini sallamaya Batılıların besledikleri, belli yerlerden aldıkları paralarla bize saldıran kudüs salyaları hepimize öyle veya böyle ulaşma etkisinde kalma, az veya çok gençliğimizde daha fazla olarak oluşan bu kişiler zaman zaman çıkar, şu yok, bu yok, şu yanlış, bu yanlış, yani dine sataşmayı marifet. Niye? Besleniyorlar batıdan. Batı da onları ne yapıyor? İşte belli bir sese benzer şekilde seslendirttiriyor. Onun için olabilir ki zaman zaman bunun örneklerini çok duyduğum için efendim işte salli barik Kur'an'da var mı? Öyleyse siz niye namazda okuyorsunuz? O sizin namazınız olmaz diyen bunlar da türedi. Bunun benzerleri çok olduğu gibi ta bunlara kadar geldi. Ahzab suresi ayet 56. Bakın bu sureleri okuduğumuzun sebebinin delili bu ayettir işte. Ahzab suresi ayet 56. Estağfirullah. İnna Allahe ve melaiketehu yusalluna alen nebiyyi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Bunu zaman zaman cuma hutbelerinde imam efendilerimizin hutbeyi başlamasında ya da bitirmesinde mübarek bu ayeti celiliyi okuduğunu kulaklarımız buna birazcık olsun aşinadır. Burada ne diyor? Muhakkak ki Allahu Teala ve melekleri peygamber üzerine salatta bulunurlar. Cenab-ı Hak kendini, meleklerini peygamberlerine salat ettiğini ifade ederken bitmiyor ayet-i celile. Ey iman etmiş kimseler, hepimiz hitap etti. Onun üzerine, yani benim, melaikemin salat ettiği yüce nebi üzerine salatta, teslimiyette, selamda bulunun. İşte emir. Biz orada demek ki bir fazladan herhangi bir niye okuduğumuzu bugüne kadar bilmesek de bir ibadetimizin içerisine insan sözü karıştırmış olma gibi yanlış bir şey yaptığımızdan değil ki,
Bu ayeti celilenin emrine itaat ettiğimiz için okuyoruz. Salli ve bari. Orada selam ve dua iki kelime geçer arkadaşlar. Selam ve dua. Kur'an-ı Kerim'imizde dua kelimeleri genellikle salavatun ve salateke olarak geçer. Burada peygamberimize bu duayı yapmamız iki ayetle, bu okuduğum ve bundan başka bir ayet daha var. Selam kelimesi ise vesellimu olarak geçer. Bu da Kur'an-ı Kerim'imizde iki ayette geçer. Bakın peygamberimize ve İbrahim Aleyhisselam'ın ailesine yapacağımız selam ve duaları Ahzab suresi 56. ayeti dışında ikişer tane daha ayeti celile ile ne yapıyoruz? İfa ediyoruz. Peygamber Efendimiz'e bu görevi yapmanın dışında selam kelimesini, çünkü selam apayrı bir yere sahip arkadaşlar. Öncelikle bakın Cenab-ı Hakk'ın 99 Esma-i Şerifi içerisinde 6. Esma-i Şerifi nedir? Es-Selam Celle Celaluhu. Esma-i Şerifinin birisi zaten. Birbirimize verdiğimiz selam. 2. Bu selamı birbirimize vermemiz için tam düşünebiliyor muyuz? Ne kadar bu selam Kur'an'da geçer? Bakın 26 surede selam kelimesi. 26 sure. Kur'an-ı Kerim'in 1/4 oluyor işte. 26 surede tam 41 defa selam kelimesini kullanmamız için 41 ayet vardır. Bu kadar etkileyici ve bizim intibahımızı, yani dikkatimizi, idrakimizi Cenab-ı Hak bu kadar yerde defaten işleyerek ne yapıyor? Bizi uyandırıyor. Şimdi birbirimize verdiğimiz bir selam. Aslında biz ne yapıyoruz? Esselamu aleyküm dediğimiz zaman dua ediyoruz. Bir de o duamızın kabul ediliverdiğini düşünelim. Bize verilen selam duasının veya bizim verdiğimizin, gerek bize verilen gerek bizim verdiğimizin bir gün süresince diyelim ki 10 Müslüman kardeşe verdik. Evimize girdik, hanımımıza verdik. Boş evimize girdik, melaikeye verdik. Boş camiye girdik, melaikeye verdik. Dolu camiye girdik, bütün Müslümanlara verdik. Karşılaştığımız Müslümanlara verdik. Bir günde en az düşünelim 10 defa bu duayı aldık. Velev ki bunun içinden Rabbimiz bir tanesini kabul etti. Yetmez mi? Hiçbir emeği yok, hiçbir zahmeti yok. Dua ediyoruz, dua alıyoruz. Ve bir de kabul edildiğinde arkadaşlar bir gün içerisinde aldığımız bir berekete bir bakın. Bunu yerini, temelini oynatabilmek için bakın 26 sure diyoruz. 41 kez tekrar ediyor Rabbimiz diyoruz. Bu temeli oynatabilmek için bilinçli İslam'a saldıranlar bu kelimeyi yeni yavaş yavaş yeni neslimize unutturuyor. Bunun yerine başka kelimeler ikame ederek ne yapıyorlar? Bu bereketten, bu büyük duadan, bu Müslümanların birbirine iki kelimeyle yaptıkları bu kadar büyük bir Cenab-ı Hak katındaki her türlü bereketin, hayrın verilme arzusundan bizi ne yapıyorlar? Uzaklaştırıyorlar. Biz de bazen bulunduğumuz yerdeki insanlar hep o yapıda olduğunda etkilenerek ne yapıyoruz? Pusuyoruz. Öyleyse arkadaşlar selamı ancak ve ancak alaycı bir tavırla vermeyerek, bizim selamımızla dalga geçen ülkemizde çok insan var. Alaycı bir tavırla vermeyerek, alışkanlık gereği olarak da vermeyerek, yani dilimiz alışmış bu anlamda da vermeyerek, içimizden gelerek, bundan sonra içimizden gelerek samimi olarak dua ettiğimizin farkında ve bilincinde olarak verdiğimizde ve aldığımızda inşallah günde velev ki bir kere olsun kabul edildiğinde bereketinden istifade edeceğimizi bundan sonra bilinçli bir şekilde bilelim, bilinçli bir şekilde uygulayalım.
Hanefi mezhebine göre namazda Peygamber Efendimiz'e bu salavatları okumak arkadaşlar sünnet-i şeriftir. Şafii mezhebimize göre namazda bu salavatları okumak farzdır. Bakın namazda iki içtihatta bir anda bunun derinliğinin nereye vardığını görüyoruz. İmam-ı Şafii Hazretleri daha Peygamberimizin torunu olan bu mübarek zat bunun farziyetine hükmediyor. Biz şimdi dört mezhebin hepsinin artık şüpheliden uzak durmak için hareket ettiğimize göre biz ne yapacağız? Sünnet gibi görmeyip farz gibi görerek buna bundan sonra daha büyük bir ehemmiyet vereceğiz. Geliyoruz İbrahim Aleyhisselam Efendimizin 5. istisnai etkileyici sıfatına. Arkadaşlar o yukarıdaki ayeti celilede geçti ki en'um bir kelime. Bakın İbrahim Aleyhisselam'a kullandı bunu Rabbimiz. Ama oradan da bize bir yol gösteriyor. En'um bunun Arapça olarak anlamına baktığımızda 1 ile 9 arası demektir. Yani 10 olunca en'umun üstüne çıkıyor. Ama en'um nedir dediğimizde 9'dan aşağıya 9'dan iniyoruz 1'e kadar ki sayı. Bu 1 olur, 3 olur, 5 olur her neyse. Bu kadar bir sayı ile yani en küçük bir nimete demektir bu. Yani bir tanecik bir nimete bile İbrahim Aleyhisselam'ın şükrettiğini anlatıyor Cenab-ı Hak. En ufak, en küçük, hiç kimsenin farkında, idrakinde olmayan bir nimete dahi şükreden yapısı varmış ki en'um lafzını İbrahim Aleyhisselam'a özellikle bunun için kullandı. O zaman biz buradan ne alıyoruz? Demek ki hani Kur'an'ımız buyuruyor siz Rabbinizin nimetini saymakla bitiremezsiniz. Bu kadar çok nimetin içinde hiçbir şeyi küçümsemeyip en küçüğüne dahi bundan sonra şükredeceğiz. Bakın İbrahim Aleyhisselam'dan bu örneği verdi bize. O en'um en küçüğe bile şükreder. Bizim de babamız olduğuna göre biz de şükredeceğiz. 6. sıfatı arkadaşlar tek başına nasıl müşrik olmadı ise bir çocuk olduğu halde tek başına bir ümmet idi buyuruyor Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'a. Bir tek çocuk ama bir ümmet. Peki ümmet nedir o zaman? Kendisine uyulan, mukteda bih edinilen kimse. Yani herkesin karakterini, yürüdüğü yolu, bütün yaşam tarzını örnek aldığı mukteda bih, kendisine karakter olarak örnek aldığı, kendisine uyulan kimse. Bu tek başına bir ümmettir buyurulması bize bir alanı itikadi olarak bilebilmemiz için işlememiz gerekiyor arkadaşlar. Önce bir zatı tanıtacağız. Oradan o alana bu tek başına bir ümmet idi lafzını genişleterek bilmemiz gereken itikadi bir alanın içerisine gireceğiz. Hazreti Zeyd İbni Amr İbni Nufeyl radıyallahu anh. Radıyallahu anh dedim, yalnız sahabi değil bu zat. Ama bu duayı hak eden birisi olduğunu biraz sonra hayatı içerisinde hepimiz göreceğiz. Hazreti Said radıyallahu anh var. Dünyada iken cennette müjdelendi. Hazreti Said bin Zeyd. Bunun babasıdır bu. Aynı zamanda Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin Atike isimli hanımının babası, dolayısıyla Hazreti Ömer Efendimizin de kayınbabasıdır. Bu zat Peygamberimizin henüz çocukluğu döneminde, sabi çocukluğu döneminde yaşamış, o dönemde müşriklerin yaptığı bazı şeyleri yapmadığı için, onlara karşı çıktığı için
müşriklerin yaptığını yanlış gördüğü için bütün Mekke tarafından dışlanmış birisidir. Ama onun bereketini bakın oğlunda görüyoruz. Oğlu dünyadayken gencecik oğlu cennette müjdelendi. Said bin Zeyd radıyallahu anh. Babasının bereketi oğlunda tecelli etti. Şimdi o oğlunun peygamberimize canhıraş çırpınmasını göreceğiz biraz sonra. Hazreti Zeyd Mekke ahali tarafından dışlanınca arkadaşlar mübarek gitti Hira Dağı'nda, bakın peygamberimizin sonunda vahiy öncesindeki gittiği mağara, sanki bir güç onu oraya çekti. O Hira mağarasında, Hira Dağı'nda o dışlanmışlığın getirdiği bir yalnızlıktan dolayı orada tek başına yaşadı. Niye? Sadece müşrikler sen bizim alışageldiğimiz yaşam tarzımıza niye karşı çıkıyorsun? Hepsi bu. Orada duasından 2 tanesini alıyoruz. Allah'ım şahit ol ki ben İbrahim'in dinindenim. Çünkü yeni din yok. Eski dine ait hiçbir bilgi yok. Ne İsa Aleyhisselam'ın dinine ait bir bilgi var, ne yeni din, peygamberimiz daha çocuk, 5-6 yaşlarında, yeni din gelmemiş. Bu zat kendi bildiği üzere İbrahim dinine mensubiyetini ifade ediyor. Hiçbir kitabı bilgi yok. O zamanlar zaten kağıt yok arkadaşlar. İkinci duası, Allah'ım sana ibadet etmenin en iyi yolunu bilsem öyle ibadet ederdim. Ama ne yazık ki hiçbir ibadet etmeyi bilmiyorum diye hayıflanırdı. Bu dinin gereklerini tam olarak bilemediğinden o Hira Dağı'ndan, dışlandığı, yalnız kaldığı Hira Dağı'ndan Kabe'ye döner, Kabe'nin bulunduğu tarafa döner ve 2 ellerinin üzerine secde ederdi. Şimdi zaman zaman bu zatın hiçbir din bilmeyerek yaptığı bu hali bizim günümüzde bazı Müslümanların bu yanlışı yaptığını görürüz. Onun için bizim başımız mutlaka yere değecek arkadaşlar. Elimizin üzerine secde değil. Toprak üzerine secde olacak. Ya da toprağı örten bir örtünün üzerine secde olacak. Toprağın sertliğini bize hissettiren bir şeyin üzerine secde olacak. 2 elimizin üzerine olmaz. Ama bu zat kendi kendine yaptıklarının ne kadar Cenab-ı Hak o kulunu o kadar bir gönlünü kılavuzluyor ki bizim secdemize yakın bir secde yapıyor. Yine Hazreti Zeyd belirli vakitlerde Kabe'ye döner, namaza benzer ibadeti yerine getirdiği kitaplarımızda geçiyor. Yani ne yaptığını biz pek bilemiyoruz. Ancak elimizde bu bilgi var. Bisetten, yani peygamberimizin kendisine İslam emrinin verilmesi, dini tebliğ etme risaletinin verilmesinden 5 yıl önce Kabe'nin tamir edildiği dönemde Şam'da, yani o zaman adıyla Dımaşk'tır. Hadis-i şeriflerde genelde Şam'ın adı Dımaşk olarak geçer. Orada vefat edip Şam'a defnedildiği bilgisi var. Şimdi müşriklerin neyine karşı çıkarmış arkadaşlar? 1. Onların yaptığı zinaya ve aralarında alıp verdikleri ribaya aşırı karşı çıkarmış. Hiçbir din emrini bilmediği halde bakın aklıyla hem zinaya hem ribaya, yani faize karşı çıkıyor. 2. Kız çocuklarını kim diri diri gömmek istiyorsa ona engel olur. O kız çocukları onların elinden alır, gömmek isteyen işte kız çocuğunu, vay ben nasıl doyuracağım, vay ben toplumun içerisinde kızım var diye nasıl utanmadan çıkacağım denen böyle bu sapkın o zamanki Arapların onların elinden o kız çocuklarını alır, onları yetiştirir, büyütür, gelin ederdi.
Babası gömmeye götürüyor. Hazreti Zeyd onların elinden kurtarıp o çocuğu yetiştiriyor, gelin ediyor. İşte bu ulvi sıfatlarından dolayı Cenab-ı Hak onun oğluna dünyadayken cennetle müjdelenme şerefini nasip eyledi. Bir gün oğlu Hazreti Said ve damat olan Hazreti Ömer Efendimiz Peygamberimizin yanına gelerek dediler ki, ya Resulallah, Hazreti Said radıyallahu anh babam diyor, Ömer Efendimiz kayınbabam diyor. Eğer size erişseydi, sizin bu peygamberliğinizi getirdiğinize ömrü olsaydı, yetişebilseydi, onun Cenab-ı Hak tarafından bağışlanmasını diler miydiniz deyince arkadaşlar, Peygamberimiz hemen ellerini kaldırdı. Elbette onun için istiğfar ederdim. Rabbim onu affeyle, mağfiret eyle. O Zeyd ki o tek başına bir ümmet olarak haşredilecektir. Tek başına ümmet. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi. İşte Hazreti Peygamberimizin bu duası ve bu sözlerinden dolayı tek başına ümmet olarak haşredilecek buyurmasından dolayı İsa Aleyhisselam ile Peygamber Efendimizin arası 600 yıldır arkadaşlar. Bu 600 yıllık sürede İsa Aleyhisselam'ın dini belli bir sürede kısa zamanda yok oldu. Ulaşmadı. Peygamberimize de ömrü yetmeyip bu Zeyd Hazretleri gibi birçok kişiler peygamberliğin bi'setini duymadan vefat etti. Peki biz bu döneme ne diyoruz? Ehli fetret diyoruz. İşte itikad olarak ehli fetret işleyeceğiz. O dönemin böyle sadece aklı ile Allahu Teala'nın var olduğunu bilmesi yeterli oluyor. Bunu bilmiş olmalarından dolayı onlara bir isim kullanıyor. Zaman zaman bunu bazen imamlarımız kullanır. Muvahhid. O dönemin müşrikler gibi puta tapmamış, onların yaptığı az önceki işte faizdir, ribadır, zinadır, şirktir ve kız çocuklarını gömmedir. Bu tür her çeşit günahın zirvesine mülevves olmamış, bir tek bir yaratıcının olduğunu ama adına ne tür ibadet edilebilir bilememiş, bunlara ehli fetret dönemi muvahhidleri diyoruz. Biz Peygamber Efendimizin Hazreti Zeyd'in oğlunun gelip ve Hazreti Ömer Efendimizin gelip ya Resulallah benim kayınpederime, benim babama dua eder misin buyurunca Peygamberimiz nasıl dua etmiş ise arkadaşlar günübirlik biz buradan ne öğreniyoruz? Demek ki vefat edenlerimizin ister akrabamız, ister aba ecdadımız, ister ebeveynimiz, ister bir dostumuz. Demek ki vefat etmiş kişilerin günahlarının affı için biz dua etmemiz bir sünnet-i seniye olduğunu görüyoruz. Bu fetret dönemindeki ya da diğer adıyla ehli fetret ehli dediğimiz o dönemin insanları, bunlara ait bir iki hüküm var arkadaşlar. Az önceki dediğimiz bir daha teyit edersek. Bunlar aklı ile İmam Maturidi Hazretlerine göre itikatta iki imamımız var ehli sünnet olarak. Maturidi Eşari Hazretleri. İmam Maturidi Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'ın 9 yaşında aklıyla Allah'ı Celle Celaluhu bulduğu gibi en azından diyor bu dönemin ehli fetret döneminin kişisi muvahhid sayılabilmesi için Cenab-ı Hak katında affının talep edilebilmesi için aklıyla Allah'ın varlığını bilmesi, kabullenmesi yeterli diyor. İmam Eşari Hazretleri ise hayır diyor. Aklıyla bulamamış olabilir. Onlar aklıyla Allahu Teala'yı bulamamış bile olsa affedileceklerdir diyor. Her ikisi de bizim akaid imamımızdır. Hangisinin dediği olursa başımızın tacı, biz ikisine de kucaklarız.
Şimdi arkadaşlar, akıl iyiyi kötüyü ayırt eden Cenab-ı Hakk'ın en nurlu, mübarek yarattığı, bize onunla mesul tuttuğu bir cevherdir. Bu cevher ki çocuk yaşta bile doğru ile eğriyi ayırabilecek güçtedir. Yeter ki bir insanın akıl sağlığında problem olmasın. Ehli fetret döneminde o itikadi bilgiden yola çıkarak, mesela günümüzdeki kafir çocukları, baba ana kafir, ergenliğe ulaşmadan, yani Türkiye ortalamasını alırsak 15 yaş, bu bazı ülkelere göre biraz sıcak ülkelerde düşer 11-12'ye kadar, soğuk ülkelerde de 17-18'e kadar yükselir. Ergenlik dönemine ulaşmamış kafir çocukları bu ehli fetret dönemi insanı gibi sayılarak bunların Cenab-ı Hak katında hiçbir sorumluluğu olmadan, hiçbir yargılanmaya tabi olmadan ne yapılacak? Affedilecek. Müslüman çocukları da buna zaten dahil. Kafirlerinki dahil olunca Müslümanlarınki evleviyette dahil. Ehli fetret döneminde 3 isim önümüze çıkar. Bu hayatını anlattığımız Zeyd radıyallahu anh, ikincisi de Varaka radıyallahu anh. Bakın Hazreti Varaka, Hazreti Hatice annemizin de öz dayısıdır. Ve onun birçok ilmi vardır. Peygamberimize ilk vahiy alametleri, emareleri geldiğinde Hazreti Peygamberimizin o ilk emarelerde bir insan olarak ürperdiğinde Hatice annemiz direkt Varaka Hazretlerine götürdü. Ondan olup bitenleri dinleyip de o ne yapmıştı? Hatice annemizi rahatlatmıştı. Bu keşke ömrüm kifayet etse de ulaşabilsem diye bir hasretle peygamber olacağını haber vermişti. İşte gerek bu Hazreti Varaka'nın, gerek bu anlattığımız Hazreti Zeyd'in ve gerekse bir de Hazreti Kus bin Said'e var. Bunların cennetlik olduğunu bizzat hadis-i şerifle peygamberimiz ifade etmiştir. Bunlar ehli fetretten hadisle teyit edilen 3 büyük zattır. Hazreti Varaka, Hazreti Zeyd, Hazreti Kus bin Said'e. Şimdi özel bir başlık bu ehli fetret dönemine. Çünkü bu da çok incitici olarak zaman zaman bazı kişilerin ağzında duyabiliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anne ve babası. İşte bunlar da ehli fetret dönemi. Ne İsa aleyhisselamın dinine yetiştiler annesi ve babası, ne Peygamber Efendimizin getirdiği dine yetiştiler. İkisi arasında Peygamberimizin dünyaya gelmesine Rabbimiz onları vesile eyledi. Ne gariptir ki arkadaşlar, ikisinin de kökeni Medinelidir. Peygamberimizin babasının kökeni de Medinelidir, annesinin kökeni de Medinelidir. İkisinin de kabirleri biri Medine'nin içerisindedir, biri de Medine'ye 20 kilometre uzaklıktadır. Toprakları da orada, kabirleri de orada. Yani yaratılış toprakları oradan alındı ki kabirler de orası oldu. İnsan nereden yaratıldı ise, toprağı nereden alındı ise kabri de orası olur. Peygamberimizin bu ebeveyni ilahi tebliğin öncesine de sonrasına da muhatap olmadığı için sorumluluk alanları yoktur. Ehli fetret dönemi muvahhidlerindendir. Ne Peygamberimizin babası, ne dedesi, ne annesi bunlar hiçbir zaman müşrikler gibi puta tapmamışlardır. Müşrikler gibi gidip Kabe'de onların yaptıkları işte putlara kurban kesme, çırılçıplak tavaf etme, bu melanetlerin hiçbirisini Peygamberimizin ebeveyni işlememiştir. Dedesi dahil. İmam-ı Azam Efendimiz Ebu Hanife radıyallahu anh Efendimiz'e göre Peygamberimizin ebeveyni, bakın İmam-ı Azam Efendimiz'den naklediyorum. Peygamberimizin ebeveyni fıtrat üzere ölmüşlerdir. İşte hüküm bitti. Kim ne tür bundan sonra kulağımıza, önümüze
böyle bir yanlış, sapık bir şey getirse getirsin, işte İmam-ı Azam Efendimiz ne yaptı? Noktayı koydu. Fıtrat üzere. Rabbimizin rahmetidir ki arkadaşlar, bu 2 yıl önce bulundu fıtrat geni. Her insanda var oldu fıtrat geni. Biz bunu Peygamberimizden 1500 yıl evvel duymuştuk. Ne buyuruyordu? Her insan fıtrat üzere doğar. 2 yıl önce bu Amerika'da bulundu. İnsanın içinde bir tane fıtrat geni olduğu. Ne demek bu? İslam'ı kabula hazır, meyyal, onun bütün altyapısına tamamen muvafık inanç geni. İşte diyor, ebeveyni bu gen üzere öldüler. Bu fıtrat üzere öldüler. Asla onun ebeveynine herhangi bir haşa incitici söz bir Müslüman söyleyemez. Daha ötesi arkadaşlar, bunu kaynağını vereceğim. Çünkü bazı sapıklar çoğaldığı için o sapıklara karşı bizim daha böyle kendine güvenli durabilmemiz için büyük muhaddis, hafız, imam. Kim? İmam Suyuti Hazretleri. Hadiste bir dünya dehası. Hafız. Yani ezberinde arkadaşlar 500 binin üzerinde hadis-i şerif. Bugün yeryüzünde ne kadar hadis-i şerif var arkadaşlar? 13-14 bin. Bu bir kişinin hafızasında, kağıdın, kalemin olmadığı dönemde 500 binin üzerinde hadis-i şerif. Nasıl bir beyin, Rabbimiz nasıl bir zeka vermiş? Biz bunun tartacak hafsalamız bile yok. Bugün yeryüzüne bütün hadis-i şerifleri toplasak, mükerrer olanları kenara koysak 13-14 bin. Mükerrerleri de üzerine koysak 29 bin hadis-i şerif var. Nerede gerisi? Yok işte, bize gelmedi. Kağıt olmadığı için yazılamadı. Hafızlar vefat etti. Beyinlerinde gitti. Bu deha hafızlardan birisidir İmam-ı Suyuti Hazretleri. Bunu ilimle iştigal edenler çok iyi bilirler. Kitaplarımızın neredeyse, mübalağa etmiyorum, %20'si bunun isimleri, bunun verdiği kaynaklar, bunun verdiği bilgilerle doludur. Bu zatımız buyuruyor ki, kitabının adı Neşrül Alemeyn. O kitabında buyuruyor ki, bu büyük hafız, hadis hafızı, Cenab-ı Allah'tan diyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etti, niyaz etti. Ya Rabbi, ebeveynimi dirilt ki ben onlara İslam'ı tebliğ edeyim, ondan sonra tekrar öldür. Buyuruyor ki İmam-ı Suyuti Hazretleri, bu hadis dehası, ki bugün salyalarını akıtanların hepsi itiraz edecektir. Onun için kitabını ve adını özellikle kasti veriyorum. Bunun ezberindeki hadis, yeryüzündeki hadis, bunun ezberindekinin zekatı arkadaşlar. Bugün bir şey bildik zannedenler bu zekatıyla bunları yargılamaya kalkıyor. Bu kadar da küstah. Bu duası üzerine diyor İmam-ı Suyuti Hazretleri, Neşrül Alemeyn kitabının adı. Rabbimiz Peygamberimizin annesini de babasını da diriltti. Çok mu zor? Kur'an-ı Kerim'de bunun örnekleri yok mu? İlk defa mı? Hayır. Eshab-ı Kehf, Hazreti Zülkarneyn, Musa Aleyhisselam dönemindeki o itiraz eden 20 küsür kişi, o Bakara suresinin inmesine vesile olan, öldürülen mazlum kişi, bunların defaatle diriltildiklerinin hepsi varken bir tek Peygamberimizin babasının, annesinin diriltilmesine mi taaccüp edeceğiz? Onlara diyor imanı telkin ettikten sonra tekrar ruhları alınarak ahirete intikal ettirildi. Ki böylelikle ehli fetret dönemindeki fıtrat üzere ölmelerinin daha da ötesinde Cenab-ı Hak Peygamberimize lütfeyledi. Anne babası bu itikatlarını tazeleyerek tekraren vefat etmiş oldular. Bu anlattığımızın hepsi İbrahim Aleyhisselam'ın tek başına bir ümmet olması başlığı altındaki ehli fetret dönemi itikadı bilgilerimizle birlikte Peygamberimizin de ebeveyninin
buradaki nedenli bir lütuflandırıldığını görmüş olduk. Son başlığımız arkadaşlar. Önce bir başlığımıza bir giriş yapalım. Rabbimizin şakiran li en'umihi buyurarak, o İbrahim Aleyhisselam'a inen ayet-i celilenin bir kısmı bu. Şakiran li en'umihi buyurarak Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dili ile bizi ikaz ettiği nimetlerine şükredebilmek bizim niteliğimiz ve sıfatımız olur ise bundan sonra günümüz insanların hidayetine, yani şükreden kişinin inançsız bile olsa şükretmeyi başarabiliyorsa hidayetine ve bizlerin de, biz Müslüman olmuşuz, hidayet içerisindeyiz şu an, hidayetimizin artıp güçlenmesine, çünkü yarına alınıverme tehlikesini yaşayamayacağımızı garantimiz var mı? Yok. Onun için artıp güçlenmesine sebep ve vesile olacağını ilahi işaret ile teyit buyuruyor. Bakın, şakiran li en'umihi, en küçük şeye bile şükretmek. Bu gerçeğe göre şükür konusunu detaylı olarak bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın, şüküre daha yeni geçebildik. Anca temel attık. İlk olarak da bugün sadece birinci başlığını, şükür nedir, sadece anlamını bir 5-6 dakika içinde öğreneceğiz. Diğer derslerimizde inşallah nasip olursa devam edeceğiz. Şükür, Allah'tan ya da insanlardan gelen nimet ve iyiliğe minnettarlığımızı ifade etmek demektir. Allah'tan gelen nimetlere, insanlardan vesile, çünkü insan vesile oluyor o nimete, Cenab-ı Hak veriyor, onun eliyle bize ulaştırıyor. İnsanlardan gelen nimetlere minnettarlığımızı ifade edebilmek için bu onlara kullanacağımız biraz sonraki kelimeleri ifade ettiğimiz zaman şükretmiş oluyoruz. Bazen şükür söz ile olur, dilimizden çıkan kelimelerle olur. Bazen vücut dilimizle, fiillerimizle olur. Karşılık olarak arkadaşlar, bu nimet geldiği zaman bize, gerek Rabbimizden direkt geldi, gerek Rabbimiz bir kulunun vesilesiyle bize ulaştırdı. İkisi de Rabbimizden geliyor. Birini kulunu vesile ediyor, birini direkt veriyor. Nimetlerinin artırılması, zenginleşmemiz, rızkımızın genişletilmesi, dualarımızın kabul edilmesi, tövbemizin kabul edilmesi ve mağfiret olunmamız o bir kelimemize bağlı. Çok şükür dememiz canı gönülden, bakın, nimetin artmasına sebep oluyor, rızkımızın çoğalmasına, genişlemesine sebep oluyor, duamızın kabul edilmesine sebep oluyor, tövbemizin kabul edilmesine ya da mağfiret edilmemize sebep oluyor. Mutlaka bu 5 yerden birine giriyor bir kelimemiz. Cenab-ı Hakk'a minnettarlık için biz şükür deriz ama insanlardan geldiği zaman ne dememiz gerekiyor? Nimet insanların eliyle bize verilirse, Cenab-ı Hak kulunu vesile kıldı, bize verdiyse, bunu ifade etmek için bir zatın hayatına bir 2 dakikalığına girmemiz gerekiyor ve en azından bu zatı da rahmetle anmış olalım. Çünkü bize büyük hizmetler olmuş. Mecdüddin İbnül Esir. Belki ülkemizde hiç duymadığımız bir isim. Bugüne kadar kulaklarımızda hiç tınısını duymadığımız bir isim. Mecdüddin İbnül Esir. 1200 yıllarında yaşadı. Yani 800 küsür yıl önce yaşadı. Nerede? İşte şu güneydoğumuz Cizre'de. Daha sonra ilim için Musul'a gitti. Orada vefat etti. Arkadaşlar, Mecdüddin, olur ki bunun anlamı ne insan merak edebilir. Mecdüddin, dinden dolayı rızkı bol. Yani din ilminden rızkı bol. Din ilminden nasipli, din ilminden bahtiyar kılınmış insan demek. Mecdüddin, din ilminden rızkı bol, din ilminden nasipli,
din ilminden bahtiyar kılınan kişi demektir. Büyük Selçuklu döneminde yaşadığı için arkadaşlar, o zamanki Selçuklu atabeyleri Musul'da bu kişinin ilmi ve karakteri toplumdaki aşırı sevilmesinden dolayı devletin en özel ve sır makamlarında yükseltip bu kişiden hem o sırları yazılı olarak zapt etmesi hem de sürekli istişare edilmesi konumunda büyük bir Cenab-ı Hak makam vermiştir. Şöyle baktığımızda az çok tefsir ilmiyle iştigal edenler bilirler ki Keşşaf tefsiri diye 3 önemli otorite tefsirlerden bir tanesidir bu. Bu tefsiri şerh eden bir ilme sahip bu zat. Mecdüddin İbnül Esir Hazretleri. Yine fıkıh alanına bakıyoruz. İmam-ı Şafii radıyallahu anh'ın fıkıhın bütün kurallarını yazdığı, kurallaştırdığı Müsned'ini şerh etmiştir. Buradan da fıkıh bilgisine vakıf oluyoruz. Ve bize de 11 tane temel kaynak eser bırakmıştır. Şimdi anlattığımı kısaca bu zat En-Nihaye adlı bir eseri var. Sıklıkla hadis okuyanlar bu eserle karşılaşır. Bu eserinde Kur'an-ı Kerim'deki ve hadis-i şeriflerin içerisindeki garip kelimeler, yani bu kelime nedir acaba? Bunda ne anlatılmak isteniyor acaba? Gibi o garip kelimelerin üzerindeki dev bir eser meydana getirmiş. Bütün garip kelimelerin üzerinde emek vermiş, açıklamış, onlardan bizim istifade etmemizi sağlamış. O eserin adı En-Nihaye'dir. Şimdi o eserinde buyuruyor ki, buraya kadar anlatmamın hepsi işte şu anlatacağım kelime için, ama bu sıfatını bilmezsek kelimesinin etkisini de idrak etmeyiz. Biz Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimete şükür ya Rabbi dedik. Bu şükür. Ama insanların eliyle Rabbimiz verdiyse, arkadaşlar bütün kimden gelirse gelsin, hangi şekilde gelirse gelsin, bir insan eliyle gelen nimet Rabbimizin verdiği nimettir. Asla o insandan değil, o insanı Rabbimiz vesile kılmıştır. Bir hikmetinin gereği. İnsanlardan böyle bir nimet geldiği zaman biz onlara şükrümüzü nasıl ifade ederiz? Teşekkür ederek. Peki bunu kendimiz mi ifade ediyoruz? Hayır. Bunu da bak, insana teşekkür etmeyi bile Rabbimiz ne yapmış? O mucizevi kitabında işlemiş. İnsan suresinin 9. ayetini açıp baktığımızda kendimizden hatırlarız. İnsan suresi 9. ayetinde şukura buyurur. Şukura orada insanlara teşekkür etme anlamında kullanılır. Araplar zaten öyle derler. Teşekkür değil. Şükür, şükran, şükran derler. İşte bu kelimeyi kullanırlar. Hazreti Peygamberimiz bunu, o ayeti tefsir olarak, İnsan suresinin 9. ayetinin tefsir olarak ne buyuruyor? İnsanlara teşekkür etmeyen Allah Celle Celaluhu'ya da şükretmiş olamaz. Bir kimse kendisine yapılan iyiliğe teşekkür etmeyi, o iyiliği işleyene teşekkür etmediği zaman nankörlük ettiğini bilemez, bu kadar cahil olur, ona teşekkür etmeyi kibir addeder, gurur addeder, uzak durursa, işte burada diyor ki Mecdüddin Hazretleri, bu büyük ilme sahip, bu hadis-i şerifin tevilini bize yaparken, eğer diyor bu kişi diyor insana kibrinden teşekkür etmedi ise diyor, bu hadis-i şerife göre diyor, o direkt Allah'a şükretse dahi Allahu Teala bu hadis-i şerife göre onun şükrünü kabul etmez, reddeder. İşte bu cümlenin için hayatını bundan anlattım arkadaşlar. Ülkemiz topraklarında 800 küsur yıl önce yetişmiş bir büyük alim. Selçuklu'nun da çok ehemmiyet verdiği büyük bir güvenilir karakter. Bu kişi
Diyor ki sen o kişiye teşekkür etmedin isen, kibirin galip geldi, gururun galip geldi, mağlup oldun. Ben Allah-u Teala'ya gönderdi bu nimet onun, ona şükrederim yeter diyor isen diyor. Cenab-ı Hak senin şükrün kabul etmez. Önce ona teşekkür edeceksin, sonra şükredeceksin. Hadis-i şerif diyor bize bu sıralamayı anlatıyor diyor. Bu ilginç tevilinden dolayı bu zatı da tanımış olduk ve hayırla yad etmiş olduk. Arkadaşlar Lokman suresinin 14. ayeti celilesinde bunu çok duyarız bakın. Enişkurli veli valideyke. Enişkurli veli valideyke. Ne diyor Cenab-ı Hak? Bana, annene, babana şükret. 3 taneyi ard arda koymuş. Enişkurli veli valideyke. Bana, annene, babana şükret. Peki arkadaşlar buraya kadar Allahu Teala'ya şükreyi bir nevi anlamlandırdık. Ama anne babamıza nasıl şükredeceğiz? Çünkü bu ayette onlara şükretmemizi emrediyor Cenab-ı Hak. Lokman 14. 1. Anne babamızın ömürlerinin hayırlı, yani hayattalar ise veya biri hayatta veya ikisi hayatta, hayırlı, uzun ve sağlıklı olması için her gün mutlaka dua etmek zorundayız. 1. Bakın 3 kelime arkadaşlar. Hayırlı, uzun, sağlıklı. Bunların hepsi birer temel. Böyle rastgele cümleler değil bunlar. Ömürlerinin hayırlı olması. İlk isteyeceğimiz hayırlı. İkincisi uzun olması. Çünkü o hayırdan daha çok nasipleneceğiz. Hem biz hem anne babamız. 3. Sağlıklı. Kimseye muhtaç olmayacak ki bu ibadetini yapabilsin. Bu duayı yapacağız 1. Bu ayete göre. Yani lütfen yapmayacağız. Mecburen yapacağız. 2. Anne ve babanın bize yemeğimizi yaptı veya bir şeyimizi yaptı, bir şeyimizi verdi. Her yaptığı hizmetine mutlaka teşekkür ederim anne, teşekkür ederim baba. Şimdi yukarıdaki Mecdüddin Hazretleri'nin hadis-i şerifteki teviline göre eğer teşekkür etmezsek annemize, Rabbimize yaptığımız şükrün de hiçbir anlamı kalmıyor. Geçersiz oluyor. Hani bir eline sağlık var ya, o bunun yerini doldurmaz. Teşekkür edeceğiz. Çünkü ayet-i kerime İnsan suresinin 9. ayetinde ne buyurdu? Şukura diyor. Teşekkür et diyor. Böyle eline sağlık kelimeleriyle orayı bozuyoruz biz. 3. Eğer vefat ettiler ise, sağlıklı olarak hayattalar ise, ikisine de geçerli. Her gün anne babamızın günahlarının affı için sürekli, bakın bir kere iki kere değil, her gün en az bir kez onların günahının affı için dua etmek zorundayız. Bu 3 görevi ifa etmek Lokman suresinin 14. ayetinin bize yüklediği bir sorumluluk ve zorunlu bir görevdir. Yapmadığımız zaman işte valideyke enişkurli, yani anne babamıza şükretmemiş oluyoruz. Ve hesabını ödeyeceğiz ve Cenab-ı Hak katında da hidayetimizin işte ünlem nokta noktaya dönüşmesine sebep olabilir. Şükrün zıttı nedir arkadaşlar? Küfranı nimettir. Yani o nimeti inkar etme, Allah korusun küçümseme, ya bu ne ki gibi. Bunu insanımız çok yapıyor. Küçümseme, bu nankörlüktür. Cenab-ı Hak bakın ilk okuduğumuz ayette insanları 2 gruba ayırmıştı. Şükredenler, nankör olanlar. En küçük nimeti dahi şükrettiğini İbrahim Aleyhisselam'dan öğrenmiştik. Kur'an-ı Kerim'imizde şükür kelimesi, şükran, şükür kelimesi, şükura kelimesi tam 75 kez geçer. 75 kez. Bakın Cenab-ı Hakk'ın 2 Esma-i Şerifiyle tamamlıyorum. 36. Esma-i Şerifi nedir? Eşşekur Celle Celaluhu. Bir de Eşşakir Celle Celaluhu var. Eşşekur, Eşşakir. İlk bakışta herkes ikisi de aynı. Doğru. İkisi de şükrü ifade ediyor. Ama niye birisi şekur, niye birisi şakir? İkisi de Cenab-ı Hakk'ın esması. Arkadaşlar küçük bir fark var arada. O farkla sohbetimizi inşallah bereketiyle tamamlayacağız inşallah.
Eşşekur esması Kur'an-ı Kerim'de eşşekur olarak 4 kez geçer. Yani en küçük amelimize bile bolca sevap veren demektir. En küçük yaptığımız bir amele, bir kardeşimize bir su verdik. Küçük bir amel işte bu. Ona bile bol bol sevap veren demektir. Eşşekur. Hazreti Peygamberimiz bu eşşekuru anlamamız için İmam-ı Hanbeli Hazretleri'nin Müsned'inde geçer bu hadis-i şerifimiz. Aza şükretmeyen çoğa da şükredemez. Demek ki şükür azdan başlıyor. Bak hadis-i şerif ne kadar ilginç bir uyarı. Aza şükretmeyen çoğa da şükredemez. Nasip olmaz. Çünkü aza şükredeceksin ki çoğa zaten şükredebilesin. Ben çoğa şükrederim der de azı küçümsersek Rabbimizin nimetini, o zaman çoğa şükretmekte nasip olmaz diyor Peygamberimiz. Öyleyse arkadaşlar, yani bugünden itibaren şükür, biz Müslümanın şu derslere gelmeyi nasip eden, bizlere lütfu ihsanıyla bu güzellikleri yağmur gibi yağdıran Rabbimize bundan sonra şükretmek karakterimiz olacak. Her şeye şükür. Karakterimiz olacak. Bu ailemize de yansısın, bizim dostlarımıza da yansısın. Eşşakir Celle Celaluhu. Küçük bir farkla son cümlemiz. Hani eşşekur neydi? En küçük amele bile bolca sevap veren. Eşşakir, yaptığımız bir amele dereceli sevap veren. Nasıl dereceli? Bir amel yaptık, 10 karşılığını veriyor, 100 veriyor, 700 veriyor. Bu da eşşakir esmasının bereketi oluyor. Yani amelin katlanarak sevabını veriyorsa eşşakirin lütfu, en ufağına bile bol bol sevap veriliyorsa eşşekurun lütfu oluyor. Bu eşşakir ismini de yine Kur'an-ı Kerim'de 4 kez de bu geçer. 4 kez eşşekur, 4 kez eşşakir, toplam 8 defa geçiyor. 10 surede geçer bu arkadaşlar. Cenab-ı Hak bütün bu dinlediklerimizin bereketiyle Bismillah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Sadakallahul azim. Subhansın ya Rab. Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin. Amenna ve saddakna. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.